Herkese merhabalar. Horobox TV'den tüm saat severleri bir kez daha selamlıyoruz. Horo Friends serimizin bugünkü konu sevgili Koray Cener. İsviçre Merhaba. saatçiliğinin köklü tarihiyle bilinen markalarından Girard Perregaux'un ikonik modeli Larato'yu yaklaşık bir haftadır deniyor ve bugün tecrübelerini paylaşmak için bizlerle kamera karşısına geçmiş vaziyette. Çok güzel bir sunum oldu. İyi Böyle başladın, nasıl değil mi? bir başlangıç yapayım? Hatta kanalı devralıp şöyle herkese merhaba, Horobox'a hoş geldiniz diye girecektim ama. Evet, bugün zaten sen böyle hazır gelmişsin sanki yayını takım da elbiseler, devralacaksın gibi bir durum var. ceketler. Yani. Ama hani bunu bir söylemek lazım. Normalde ben günlük hayatımda böyle çok özel bir şey olmayınca çok da klasik giyinmiyorum. Evet, Yani ben de böyle zaten ilk kez Kore'ye uyuyayım diye spor giyindim ama bu sefer ben takım elbiseyle oraya geldim. uyuyayım diye takım elbiseyle geldim. O taraf bana uymak için böyle oldu. Güzel oldu aslında. Evet, yani güzel böyle oldu. Bir yer Bakalım, değiştirmiş gibi sohbet de oldu. güzel olacak diye bekliyoruz. Bakalım zor sorular yoksa ben hazırım. Dersime çalıştım. Evet. Niye dersime çalıştım? Biraz ondan bahsedeyim. Tabii. Ne yapıyorum ki ben bu derse Aslında çalıştım? yani evet yani saatlerle ilgili biliyoruz. Farklı mecralarda saatlerle ilgili yazıların da var. Nasıl başladı bu? Hem neler yapıyorsun hem de saatlerle olan ilgini kısaca böyle anlatırsan tanıtalım Tabii ki. seni biraz. Hemen şimdi alttan Instagram şeymiş gibi. Ben bayılıyorum onlara. Ya şöyle ki aslında ben 10 yıldır aktif olarak temelde moda üzerine yazılar yazıyorum ve bir yandan da dijital proje üretiyorum. Teknik olarak baktığımda işim bu. Yani bir dijital proje yöneticisiyim. Böyle hani havalı bir meslek adı olmasa da ve hepimizin işte Facebook, Instagram'ı olsa da ben de dijitalde projeler yazan, yürüten, aynı zamanda paylaşımlar yapan biriyim. Bu sene 10. yılım. O yüzden bir 10. yıl kutlaması bekliyorum. Biz Bu de şaka çok bekliyoruz, biz yapıldı. de Bu saat bekliyoruz. bende kalsaydı falan diye O kesin. evet yani o kadar Ama zor onu kurtarıyoruz ki yapmayacağım. saatleri. Bunun iskelet olandan belki düşünebiliriz. Ayrıca Onu buradan durumu bir tık yetkililere yetkililere bildiriyoruz. Bakalım oradan bulacağız bir şeyler. Saatlerle ilgin yani ne kadar zamandır var? Saatlerle ilgim aslında 3 sene gibi bir zamandır böyle bir başladı ve aslında başladığı günden beri de birlikteyiz kadar. Böyle bir şansımız oldu. Ben temelde moda üzerine ve yaşam stili üzerine yazılar yazarken herhalde biraz yaşla şöyle bir Kemale erince. yukarıya doğru çıkmaya başlayınca biraz daha farklı bir alanda neler oluyor neler bitiyor bakmaya başladım. Aslında yazılarımın içinde vardı böyle küçük küçük işte aksesuar, saat gibi ürünlerle ilgili bilgiler ama bu kadar yoğun ve hani teknik olarak içine girmemiştim. İlk aslında fuar davetiyle oldu. Evet. Birlikte katıldığımız ilk işte İsviçre Cenevre'deki SHH fuarıyla başladı. Ve tabii hani ondan sonra durmak bilmedi. Bir yandan böyle bir alana özel içerik üretmek, bunun üzerine düşünmek. Tabii ki yani özel içerik üretmekten kastım şey değil. Böyle işte sizin yaptığınız gibi güzel güzel çekimler, yorumlar. Henüz o kadar bilgi sahibi değilim açıkçası ama bir yandan ben de öğreniyorum, deniyorum ve bunun üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Artık bir de yeni şeyimle, titrimle bir saat editörü olarak yeni bir macera oldu ve aslında ilk bu maceranın ilk yolculuğu da Buna oldu. başladı. Evet. Aslında şöyle 2017 tabii Larato'nun tekrar saat dünyasına katılması 4. edisyonuyla muhtemelen. Şimdi biraz saati konuşalım. Bu spor, lüks spor saat, çelik spor saat 1970'lerde başlayan bir akım. Hatta batmak üzere olan önemli bir markayı da kurtarmış bir akım bu. Şimdi baktığımız zaman Larato'da bu segmente güzel bir alternatif. Sen yaklaşık bunu bir haftadır kullanıyorsun. Lüks spor saat aslında bir kişinin tek başına yani tek olarak kullanacağı saat. Yani takım elbiseyle de yüzerken de her şeyde. Yani Larato nasıl bir hafta geçirdin? Yani bu ihtiyaçları senin için karşılayabildi mi? Aslında çok daha uzun sürmesini istediğimi söyleyeyim. Şimdi bunu herkes söylüyor tabii yani. Abi ben de uzun kalsaydı vesaire bir haftayı geçirseydik. Sen de diye. yine bayağı Sürekli kaldırıyorsun. oynuyorum 2-3 günde alıyorduk. Hazır ya. geldim. Ama şöyle ki yani varlığını unutturan bir saat benim için. Yani ben sizin kadar çok fazla işte çok ince, çok hafif saatler deneyen birisi değilim henüz ama denediğim kadarıyla böyle hani gerçekten kolunda bileğinde olduğunu unuttuğun ve hani gün içinde rahatsız etmeyen o yüzden de aslında bu hani birlikteliğin daha uzun sürmesini istediğim bir saat oldu. 11 milim inceliğinde bak derslerimi çalıştım. 42 milim çapında. Ama gerçekten farklı kombinlerle çok rahat kullanılabilecek bir saat olduğu için de benim için çok iyi oldu. Çünkü ben genelde böyle işte biraz daha gold, altın rengi aksesuarları olan biriyim. İşte baktığında saat tarafında da öyle, diğer aksesuarlarımda da öyle. Biraz hani ilk başta acaba mı demiştim, hani çok oturur mu, benim stilime uygun mu diye. Sonra fark ettim ki aslında
Yani gardırobumdaki pek çok şeyi birlikte kullanabiliyorum. Hı hı. Bugün işte bir takım elbiseyle tercih ettim. Çok güzel oturduğunu düşünüyorum ki az önce yolda gelirken bir stilist arkadaşımla karşılaştım. Ya dedim çekime gidiyoruz. İşte bir şeyler anlatacağım. Sence nasıl olmuş? Direkt mesela buna baktı. Hani çok güzel yakışmış falan böyle bir incelemek Onu da istedi. getirseydin. Kaşesini ayrıca hani çok yakıştığını söyledi. O yüzden dışarıdan bakanlar için de aslında oturduğunu görüyorum bunun bir. Hem şu anda bugün tercih ettiğim biraz daha ciddi stil içinde ama bir yandan da ben hani normal hayatımda çok daha sportif giyinen birisiyim. O zaman da hiç böyle hani sırıtmadan diyeyim yani tabirle böyle bir rahatsızlık göstermeden hani aslında bileğinde taşıdığın şeyin değerini hani bazı modeller öyle de çok abartılıdır ve o günkü günlük stilinde çok fazla uymaz. Bu aslında hem günlük stili çok iyi tamamlayan hem de çok daha şık bir ortamı da kaldırabilen bir model. O yüzden aslında hani şeyi var böyle bir alıp çoklu şekilde kullanmak gibi. Yani o segmenti tamamlamış şey diye var. düşünüyorsun yani. Bence çok o açıdan doğru bir modeldi. Hani bunu ben bir haftadır takıyorum. Ay öyle öveyim böyle öveyim dediği gerçekten de taşımaktan gayet hani keyif aldığım, beni hiçbir şekilde rahatsız etmeyen ve pek çok farklı şekilde bir kombin tamamlayabildiğim bir saatti. Anladım. Peki yani saati bir haftadır kullanıyorsun işte gri kadran, çelik, o bu şu. Yani bir şeyi değiştirmen gerekse ya da sana öyle bir şans versek hem tasarımsal anlamda olabilir, konfor anlamında olabilir, ne bileyim küçültebilirsin. Yani ilk aklına gelen şey ne saatteki? Eksiklik demeyelim de hani senin standartlarına uydurabilmek için neyi değiştirirsin? Zor sordum. Evet yani şu an Çok düşünüyorum zor tasarımcı gözüyle böyle hani bir Yani üstad gözüyle çalıştığın bakarak sorulardan çalıştım. değil Tamam, bu şimdi yani. şöyle 42. Ya şöyle aslında çok fazla bir üzerinde oynayacak bir şeyim olmaz. Sadece bu indeksleri biraz daha bir tık daha böyle bir zarif bir hale getirebilirim. Şu anda da çok kaba ve kalın değil asla. Anladım. Onun dışında Biraz daha inceltip daha biraz daha dekoratif hale inceltebilirdim. getirebilirim diyorsun. O durumda da tabii yani başka modellerle bir benzerliğin kapısı çok açılabilir. Sonuçta hani belirli formatlar var. Hani benim de gördüğüm kadarıyla. O yüzden hani bir tık orada bir şey yapabilirdim. Bir de galiba tarihin numaratördeki o fontunu yani yazı tipini biraz daha farklı bir şey olarak düşünebilirdim. Onun dışında yani şu aşağıdaki işte içi de hani gri, bunun bir de mavi var, farklı renkleri de var. Rengi var. Lorato'nun bu arada 30'a yakın farklı rengi değil de değişik komplikasyonlarla yani bu seri 30'a yakın modelle besleniyor. Ya ben bir de böyle mavisini gördüm. Onu da gerçekten hani böyle günlük olarak da çok kullanabileceğimi düşünüyorum ama bu tek renk gibi görünmesi ama bir yandan da bir derinliği olması o açıdan benim için gayet iyi oldu. Sadece işte bu indekslere bir küçük dokunuş yapabilirdim o kadar. Şimdi biraz önce aslında böyle üstü kapalı söylediğim bir şey var. Bu saat kendi segmentindeki diğer saatlerle ciddi bir benzerlik addediyor. Aslında bana sorsan çok farklı ama böyle daha saate farklı gözle bakan biri olarak ama öyle de bir gerçek var. Yani bunu saat dünyasında konuşmaya başladığımız zaman aslında iki farklı tasarımcıdan çıkma diğer saatler Gerald Genta diye bir efsanenin elinden çıkmış. Bu daha böyle Milanlı, İtalyan bir tasarımcıdan çıkmış ama sen onu hissettin mi? Yani hem çevrenden olabilir hem kendin olabilir. Yani bu saatte, taktığın saatte bu bahsettiğimiz Gerald Genta tasarımlarına bir benzerlik işte oradan esinlenmiş falan öyle bir hisse kapıldın mı takarken? Bu arada çok özür dilerim. Bu hani saat dünyasında bu saati belki bir adım geri düşürebilen bir detay. O yüzden soruyorum senin fikrini. Ya şöyle ben şahsi olarak yani kendim baktığımda tabii ki ilk başta bir benzerlik hissediyorsun ama bu sonuçta çok da hani sıra dışı veya hiç kimsenin aklına gelmeyen zaten bir yani, fikir değil. Evet, 4 santim çapında ne yapabilirsin ki? İçinde oynayıp duruyor. Hani bu kadar da bilmiyor değil mi saat? İçinde oynayıp tamam, duruyor. Kapat gidelim artık ya bir şey. Daha yok yazdırmayacaklar. Ama şöyle hani tabii ki belli bir dönemde tasarlanan şeylerin birbiriyle olan tasarımsal benzerliği kaçınılmaz. Onunla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ama belirli bir dönemde ortaya çıkan işlerin aslında birbiriyle benzerliği çok fazla hani artık tartışma konusu olmasın. Hani öyle oldu böyle oldu ki Lorato'nun orijinali aslında çok daha bence özgün bir tasarıma sahip diyeyim. Biraz daha böyle hani çizgileri biraz daha ince, biraz daha farklı bir yapısı var. Bu tarafta tabii bence artık günümüze geldikçe o istenen spor şeyi yakalamak için
biraz daha benzemiş diğer modellere. Bunu hani kabul ediyoruz ama hani baktığında benim için bu bambaşka bir model. Diğer tasarımlar ki yani ben araştırmamı yaptım, dersini çalıştım. Gelen bazı örnekler gerçekten hani benim benzetmem mümkün değil. Yani çünkü siz de araştırdığınızda bakıyorsunuz. Öyle referanslar var ki hani benzetemiyorum bile ve yani bende mi problem var, bu insanlar mı fazlaca bakıyor? Gerçekten çalıştım ve bazılarını benzetemiyorum. Bu biraz bence hani bir yerden benzettik, diğerlerinin de altını dolduralım diye. Ama ben paylaştığımdan sonra bunu paylaştım. Dedim ki işte bir hafta bu arkadaşla birlikteyiz. Yorumlarınızı yazın bakalım neler geçireceğiz diye. Birkaç tane geldi. Evet. Benzerlik yorumu geldi. Bir yandan hani bileğimde görüp hani çok benziyor diyen hiç olmadı. Genellikle fiyat soruluyor böyle şeylerde. Bunu gördük. Hani biraz da tabii hani spor ve günlük bir model olduğu için giriş seviyesi fiyatında diğerleriyle rekabetin nasıl olup olmadığı, hani daha mı uygun, daha mı zor bir bütçe gerektiriyor, bunlar soruldu. Benzerlik ama dediğim gibi yani birkaç kere söylendi ama sonrasında ben hiç umursamadım çünkü Senin için böyle bir sorun pek hiçbir ortada yoktu. Tabii biz sonra Friend'de işin çok hani bu maddi kısmına girmiyoruz. Biz tamamen tarafsız bir yorum almaya çalışıyoruz burada. Aynı tarafsızlıkla senin tabii modayla olan yakınlığını biliyoruz. Yani hatta oraya daha da yakın olduğunu biliyoruz. Hem senin için hem de çevrendekilere bir öneri olarak yani saatin genel olarak günlük tasarımındaki, günlük kıyafetlerdeki, günlük seçimlerdeki yeri ne olmalı sence? Yani bunsuz bir hayat olur mu, olmaz mı? Nasıl eşleştirilmeli? Gene böyle kısaca ana hatlarıyla bize söylesen. Tabii kısaca özellikle vurguluyoruz video aksın diye. Ya ben şimdi açık söyleyeyim. Her gün saat takan birisi değilim. Yani çok uzun sürede olmadım. Bunun sebebi de belki bir yerden sonra artık işte telefonla onunla bununla bu hani saat severlerin en sevmediği insan tipi şu anda. Hani saati öğrenme isteğini çözen farklı bir sürü olduğu için. Fakat özellikle bu tarafa ilgi duymaya başlayınca aslında günlük olarak onun bir böyle farklı bir hava kattığını hissediyorsun. Yani ben evden çıkarken gerçekten her gün taktım ve her gün işte bunu çıkarıp kutusundan bakıyorum, kombine uydum, temizliyorum, seviyorum. Bakıyorum. Gerçekten öyle ama yani işte her şey yerli yerinde mi, bir sıkıntı var mı? Hani bunu yapmak, yani bunu için söylerdi, arabası olanlar için söylerlerdi böyle işte hani bilmeden önce her şeyini kontrol edersin falan. Böyle vardır ya işte lastiğine bakıyorsun falan. Tam onu yaşadım. Yani hiçbir şeyle ilgili aslında böyle bir günlük bazda zaman ayırdığım bir yok açıkçası yani işte üstüne ne giyip o gün bir yere gidiyorsan özel bir şey ne giyeceğim vesaire sonuçta çok son dakikada ben belirlerim ama burada öyle olmadı. O yüzden işin o tarafında hani günlük işte bir kendim varsın, vücudum var. Bir de aslında bu var. Bunun üstüne gelecek her şeyi bunu nasıl tamamlayacağını düşünerek seçtim ve o bence çok güzel bir şey ki bu hani az önce de söylediğimiz gibi günlük çok rahat kullanabileceğim bir saatti. Evet. Bir de şöyle uçan kaçan bir şeyler takıyor olsam şöyle falan işte bir sonraki videomuzda bunu takacağım diye düşünüyorum. Tabii şimdi sen bunu bir haftadır yaşıyorsun ve belki de bir saatle yaşıyorsun. Bizim gibi Horovax'ta da bizi izleyen, takip eden çok insanda böyle çok fazla adette saat var ve her sabah kalktığında böyle hangisini takayım çok güzel bir şey bence yani tamam bir karar mekanizması daha günlük karar vermemiz gereken çok şey varken bir şey daha ekliyorsun aslında yani. Evet. Hangisini takacağım? Bir de hani doğru mesajı verdim mi, vermedim mi? İşte çok mu abartı oldu, gittiğim yere göre çok mu sönük kaldı? Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani ben bir yüzük takarken, ayakkabı seçerken bile buna bakıyorsam yani saatle bu kadar ilgili olan insanlar eminim ki bununla ilgili çok ciddi bir zaman harcıyor. Yani bir karar daha vermen gerekiyor ama bence çok keyifli. Şu anda hani onu hayal ettim. Böyle bir hani şeyim olsa saat neler çıkar ortaya. Böyle bir rafım olsa ve içinde hani farklı renklerde farklı stillere uygun bir şeyler denemek gibi bir sürecim olsa çok keyif alırdım ama işe geç kalabilirdim diyorsun. Kalırım net. Şimdi şöyle her ürünün bir dışarıdan görünüşü var. Bir de tabii kullanıcı tecrübesi var. Yani bu GP diyelim telaffuzu biraz zor Lerato. Bir tabii sen bunu 3 senedir falan beraber takip ediyoruz. Ama şimdi bir haftadır da kolundaydı. Yani o ilk görüntüsüyle kullanıcı tecrübesi arasında bir fark oldu mu senin için? Ve bu fark hani senin saati almana ya da almamana sebep olacak bir etki yarattı mı?
Ya şöyle hani ben işte GP'nin Lorato yenilendi vesaire bu haberleri görmenin dışında saati birebir görmemiş olabilirim. Yani genelde ki bu arada galiba lansmanın yapıldığı fuarda birlikteydik. Gördük. İlk fuarımız Ama oydu ben zaten. tabii hani o fuarlarda öncelikle o zamanlar tabii moda tarafına baktığım için daha böyle hani görüntüsünden yola çıkarak biraz daha işte çatlayan patlayan diyeyim azıcık daha farklı görünen saatlere hemen elim gittiği için bunu denememiştim. Sonrasında konuştuktan sonra baktığımda da ya bir acaba mı oldum, çok mu büyük olur veya işte rahat eder miyim? Böyle bir hani bileziğin bu kadar devamlı ve tamamlayıcı olması acaba sıkıntı yaratır mı? Onları düşünmüştüm fotoğraflara bakıp. Sonrasında ama gelip de bileğime oturacak şekilde ayarını yaptırdıktan sonra dediğim gibi unuttum bu saatin burada olduğunu ki bence bu çok önemli bir şey. Yani işte takım elbisede kendini istediğin zaman saklayabilmesi, normal bir kombinde hiçbir abartılı bir görüntüsü olmadan durması. Çok fazla etkinliğe gidiyoruz, çok fazla insan içine çıkıyoruz. Bu tür yerlerde çok rahat olması, hani şey gibi bir durumu olmadı. O çok güzel. İnsanların abartılı bakışlar atmasına neden olacak bir kalınlığı veya içinde böyle bir komplikasyon olmadığı için çok rahat, net. Senin ne yaşadı yani? Aslında hani senin için devamlı. ilk görüntü biraz böyle şüpheli olsa da Acaba mı kullanım diyorum ama tecrübesinde bir adım ileriye bir adım geçmiş öne geçti, durumdasın. hiç çıkarmayacağım. Bunu her seferinde söylüyorum. Çok iyi gidiyor çünkü yani gerçekten çok iyi gidiyor. Evet yani Gitmesin diye. 2 dakikan kaldı yani kusura bakma ben sana almak durumundayım. Kapatalım. Gitti. Yani onun dışında kullanımıyla ilgili söyleyebileceğim, ben deri kayış çok fazla sevmiyorum. Çok özür dilerim. Bu tür Arada lazım, arkadaşlardan. arada lazım. Lazım tabii ki okazyonel olarak bir yerde kullanmayı ben de düşünebilirim. Sadece kullanım kolaylığı açısından gerçekten kolay buluyorum bu tür bilezik diyeyim. O da bana çok iyi geldi. Yani o kayışla uğraşmak yerine böyle tek bir şeyle Hızlı bir şekilde klipsi kapattın gittin. Onlar çok güzel geldi. Tek deneyemediğim şey oldu. Bu indeksteki işte... Üçüncü kattan atamadım diyor. Atamadım ama düşmüş olabilir. Yok hiç düşmedi bu arada. Çok ilginçti. İyi, Ben bayağı böyle hani enteresan tabii. alışmadığım için kaza bekledim. Yalan yok. Yani böyle bir bilekte daha önce hani akıllı saat kullandım. Böyle dönemsel denediğim saatler oldu. Bir iki ufak kaza bekledim. Hiçbir şey gelmedi başına. Yani o işte Gerçekten katlanır gelmedi. klips aslında biraz onu da engelliyor yani kolay kolay Evet, düşmüyor. kazasız belasız. Evet, o yüzden bunu vermiştik sana. Tek denemediğim şey hani sen az önce söyledin işte spor, yüzme vesaire. Şimdi hani bu tür bir şeyini deneme fırsatım tabii ki olmadı. Onun dışında şey çok hoşuma gitti. Şöyle hemen çıkarttım. Gösterelim. Şu iç tarafını tabii ki böyle görüyorum. Bak bunu birazdan detaylı görürüz O herhalde. kasanın açık olmasından Açık bahsediyorsun. olması, Evet, kalibreyi ara veriyorsun. ara kendisinin böyle burada olduğunu hatırlatması, seslerle, hareketlerle. Çünkü dediğim gibi geceleri çıkarttım ben de ve sabah taktığımda hani tekrar böyle bir aslında o törenin parçası oldu yani o işte içindeki hareket ve ses. O çok hoşuma gitti. Çünkü yani bu tür şeyden sektörde de böyle bir şey tabii ki var, içini görebilmek ve içindeki mekanizmaya hayran olmak ama bunun bu kadarını basit. Görüntüde basit ama hani içeride tabii muhtemelen GP'nin bu geriye dönük hani ekspertizinin yansıdığı bir şey. Bunu Tabii senelerin tecrübesi yani o kolay ortaya çıkan bir şey değil. Böyle bence kıymetini bilmiyoruz. Aslında çok kıymetli aslında bir çok saat. ciddi bir mühendislik, çok ciddi bir şey var. Arkasında bambaşka bir emek var. O yüzden de bunu görebildiğim için de bana çok iyi geldi. Çünkü aslında çok da sıradan bir saat takmadığımı hissettirdi o sayede. O yüzden sonuçta güzel bir tecrübe oldu. çok güzel bir yani. tecrübe oldu. Evet. Bunun teşekkürünü ayrıca uzun uzun yapıp ikinci bir hafta için başka bir modelle artık bilmiyorum. Yaparız. Koraycığım çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Bizimle paylaştın bugünü. Yoğun bir tempo içindeydin. Biliyoruz hepsini. Bence güzel de bir saat seçtik. Senin bu fuarlara ilk başladığın günde tanıtılmış bir saat olması da işin farklı bir esprisiydi. Ayrılmadan hemen bir wrist shot çekelim seninle beraber. Şöyle yapalım. Evet. Oldu mu? Oldu. Bizlerle beraber olduğun için tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen günlerde başka projelerle de beraber bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bekliyoruz birlikte Bekliyoruz. artık. Ben de bu işe daha yoğun girip bunları denemeye başladığıma göre ayrıca ben de teşekkür ederim. Hani diğer videoları izleyip böyle neler oluyor derken kendimi bir Orofrent videosunda bulmuş oldum. Ben de çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımız kıskanacak tabii, ortak tanıdıklarımız yani. Arkadaşlar size Onlara da buradan bekliyoruz. selam gönderiyoruz. Hani benim olduğum bir
diğer videoda da birlikte olabiliriz. Hep birlikte yeni bir şeyler deneriz. Evet. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz.